Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftar sofralarının arkasından yiyebileceğiniz inanılmaz lezzetli ve yapılışı bir o kadar kolay Kilis yöresine ait cennet çamuru tarifi vereceğim. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve 1 küçük dilim limon ekledikten sonra şerbetimi ocağın üzerine koyup kaynamaya alıyorum. Elimde daha önceden kadayıf tatlısından arta kalan kadayıflarım vardı. Onları kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz siz hazır kurutulmuş kadayıf ya da taze kadayıfı küçük küçük parçaladıktan sonra da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Öncelikle yarım paket sade yağımı tavama aldım ve erimesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi sade yağım erimeye başladı. Bu aşamadan sonra doğramış olduğumuz kadayıflarımızı ilave ediyoruz. Evet, şimdi tahta kaşık yardımıyla bütün kadayıflarımızı yağla birlikte bu şekilde kavuruyoruz. Kadayıfların hafif renginin dönmesi gerekiyor. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi kadayıflarım kavruldu. Bu aşamada 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve tekrar kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra bu tatlının olmazsa olmazı 1 çay bardağı yine ince çekilmiş yeşil fıstık ilave ediyorum. Evet, kadayıflarımızı fıstık ve cevizle birlikte tekrar kavurduktan sonra kaynamış olan sıcak şerbetimizi yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada şerbeti kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika daha kaynattım ve altını kapattım gördüğünüz gibi. Kıvamının normal baklava şerbeti kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu ortasına kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şerbetimin tamamını kadayıflarımın üzerine döktüm. Kadayıfımın bu şekilde helva kıvamında olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kadayıflarım şerbeti gayet güzel çekti ve çok güzel ıslandı. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve kadayıflarımın soğumasını bekliyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Fıstık sayesinde böyle yeşil yeşil renk aldı. Evet, kadayıflarım soğudu. Bu aşamada küçük kahve fincanıma bu şekilde streç filmi koydum ve mandalina büyüklüğünde parça koparıyorum ve bu şekilde içli köfte yapar gibi içini oyuyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı dolusu mascarpone peyniri vardı bende, onu kullandım. Aynı kaymak tadında oluyor. Dilerseniz siz normal kaymak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ortasına koyuyorum ve kenarlarını ortaya topluyorum. Böyle açık kalan tarafları da tekrardan yama yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet, tatlımı bu şekilde ters çeviriyorum ve servis yapacağım tepsime diziyorum sırayla.
Evet, geri kalan kadayıflarımı da aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Siz de gördünüz, yapımı gerçekten çok basit ve çok kısa sürede oluyor, emin olabilirsiniz. Ben böyle kahve fincanlarında sunmak istediğim için biraz uzadı tabii ki o süreç, ama dilerseniz siz turta kalıbına hamuru ikiye ayırıp yarısını döşedikten sonra arasına kaymak koyup tekrar ikinci hamuru açıp üzerine döşeyip üçgen dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlılarım bitti. Şimdi üzerine süsleme aşamasına geçtik. Bu şekilde üzerlerine Hindistan cevizi ekliyorum. Dilerseniz siz başka şekilde de süsleyebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi sunum aşamasına geçti. Gördüğünüz gibi tatlılarım bu şekilde oldu. Alt tabanı siyahtı, çok bol olduğu için ben beyazla değiştirdim. Şimdi hemen size çatalla kesip ortasını göstermek istiyorum. Biliyorsunuz oruç olduğum için tadına bakamıyorum. Ama dokusuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Tadı, kıvamı, şekeri tam yerinde oldu. Emin olabilirsiniz. Ve sunumu harika bir tatlı oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum bu kolay tarifi. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.